Suç ve Ceza. Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevski tarafından yazılmış ve ilk olarak 1866 yılında yayımlanmış bir romandır. Kitap Saint Petersburg'da yaşayan, fakir bir öğrenci olan Rodion Raskolnikov'un hikayesini anlatır. Raskolnikov, acımasız bir cinayet işler ve eylemlerinin psikolojik ve ahlaki sonuçlarıyla boğuşur. Roman, Raskolnikov'u aşırı yoksulluk ve umutsuzluk içinde tasvir eder. Napolyon gibi olağanüstü bireylerin, toplumun ve hukukun sınırlarını aşma hakkına sahip olduklarına dair bir fikir geliştirir. Bu fikri takip etmek üzere Raskolnikov, hırsızlık yapmayı düşündüğü tefeci Alyona Ivanovna'yı öldürmeye karar verir. Ona göre Alyona, açgözlü ve zararlı bir insandır. Bu inancı ve maddi sıkıntılarının etkisiyle Raskolnikov cinayeti gerçekleştirir. Ancak, işler beklediği gibi gitmez ve hatayla Alyona'nın yerine masum kardeşi Lizaveta'yı da öldürür. Suçunun ağırlığı ve yakalanma korkusuyla ezilen Raskolnikov, çalıntı eşyaları saklar ve derin bir huzursuzluğun pençesine düşer. Roman ilerledikçe, Raskolnikov'un vicdanı onu ezmeye başlar. Halüsinasyonlar ve paranoya ile mücadele eder ve suçunun ortaya çıkmasından korkar. Bir noktada suçluluk hissi dayanılmaz hale gelir ve Raskolnikov giderek daha da kontrolsüzleşir. Hikaye boyunca Raskolnikov, onun eylemlerinden etkilenen çeşitli karakterlerle etkileşimde bulunur. Bu karakterler arasında kalbi iyilik dolu arkadaşı Razumin, kurnaz dedektif Porfiri Petrovich ve ailesini geçindirmek için fuhuşa zorlanan genç kadın Sonya yer alır. Sonya'nın kararlı inancı ve ahlaki gücü, Raskolnikov üzerinde derin bir etki bırakır ve onu suçlulukla yüzleşmeye ve arınmaya yönlendirir. Bu sırada dedektif Porfiri Petrovich, Raskolnikov'un cinayetlerle ilişkili olduğundan şüphelenir ve onu araştırmaya başlar. Raskolnikov ile Porfiri arasındaki psikolojik mücadele, hikayeye gerginlik katar. Dedektif, ustaca Raskolnikov'un itiraf etmesini sağlamaya çalışır. Raskolnikov'un iç mücadelesi şiddetlenirken, karakter bir dizi ahlaki ikilemle yüzleşir. Kendini ifşa edip suçunu itiraf etmeli midir? Yoksa suç eyleminin sonuçlardan kaçması daha mı akıllıca olacaktır? Romanın sonraki bölümlerinde Raskolnikov, suçunu Sonya'ya itiraf eder ve Sonya ona destek olan ahlaki bir rehber haline alır. Onu yetkililere teslim olmaya ve cezasını kabul etmeye teşvik eder, çünkü ancak böylece arınma ve kurtuluş yoluna girecektir. Sonunda Raskolnikov, yetkililere teslim olur ve Sibirya'ya sürgüne gönderilir. Raskolnikov yolculuğu boyunca iç huzuru bulur ve suçluluktan arınma sürecinin sonucunda içsel bir değişim yaşar. Roman, Raskolnikov'un bu içsel savaşını, suçluluk hissinin ağırlığını, ahlak kavramını, arınmayı ve insan psikolojisinin karmaşıklığını anlatır. Dostoyevski'nin bu eseri, psikolojik derinliği olan etkileyici ve düşündürücü bir hikaye olarak nitelendirilir ve edebiyat tarihinde önemli bir yer tutar. Okurken her satırında kendimizi karakterin yerine koyduğumuz ve her an enseleneceğimiz gerilimini bize hissettiren Suç ve Ceza romanını, bu tarz hikayelerden hoşlanıyorsanız kesinlikle okumalısınız. Tembel okur tavsiyesidir.